Işık genellikle elektromanyetik dalga olarak tanımlanır. Ancak elektromanyetik dalga nedir? Bu soruyu cevaplamak için elektrik alanlarından kısaca bahsetmemiz gerekiyor. Uzayda belirli bir noktaya yerleştirilen bir yük, çevresinde bir elektrik alanı oluşturacaktır. Belirli bir konumdaki bu alanın gücü vektör ile temsil edilir. Bu vektörün büyüklüğü ve yönü o konuma yerleştirilen bir kolombun pozitif yüküne maruz kalacak kuvvetin büyüklüğünü ve yönünü temsil eder. Şimdi metalik bir çubuk ve çubuktaki elektronlardan birine odaklandığınızı hayal edin. Bu elektron çevresinde bir elektrik alanı yaratır. Ardından çubuğu bir akım kaynağına bağlayın. Elektron çubukta akımla birlikte ileri geri hareket edecek, salınacaktır. Ve elektronun ürettiği elektrik alanının yönü de öyle olacaktır. Elektrik alan kuvveti vektörünün y bileşeninin zamanla nasıl değiştiğine bakarsanız salınmaktadır ve bir kosinüs eğrisiyle temsil edilebilir. 19. yüzyılın ikinci yarısında Maxwell, değişen bir elektrik alanın değişen bir manyetik alan oluşturduğunu ve bunun tersi olduğunu gösterdi. Bu nedenle bir elektrik alanın salınımı her zaman aynı zamanda salınan bir manyetik alan oluşturur. Hadi şimdi elektronumuza geri dönelim ve akım için 10 kHz'lik bir salınım frekansı seçtiğimizi varsayalım. Bu elektronun saniyede 10.000 kez salındığı anlamına gelir. Şimdi salınan elektrik alanına başka bir metal çubuk yerleştirdiğimizi hayal edin. Bu çubuktaki elektronlar salınımlı bir kuvvet hissedeceklerdir. Burada bir sinyal iletmeyi başardık. Radyoların çalışma şeklini keşfettik. 2 adet antenimiz var. İlk çubuk sinyali yayıyor, ikinci çubuk ise sinyali alıyor. Salınan elektromanyetik alan ilk çubuk tarafından üretildiğinde ışık hızında uzayda yayılır. İşte salınan elektromanyetik alan bizim elektromanyetik dalga dediğimiz şeydir. Elektromanyetik dalgaları öğrenebildiğimize göre bunun çeşitlerini tanıyacağımız elektromanyetik dalga spektrumuna geçelim. 7 çeşit elektromanyetik dalga vardır. Radyo dalgaları, mikrodalga, kızılötesi, görünür ışın, morötesi ışınlar, X ışınları ve gama ışınları. Bu dalgalarımızın spektrumdaki yeri sahip olduğu dalga boyu ya da frekansı ile belirlenir. Spektrumun en geniş alanını kapsayan ve en uzun dalga boyuna sahip radyo dalgalarıyla başlayalım. Radyo dalgaları, radyolarımızda dinlediğimiz müziği bize getiren dalgalardır. Özellikle iletişimde kullanılan bu dalgalar aynı zamanda evrendeki yıldızlardan ve gaz bulutlarından da yayılmaktadır. Radyo dalgalarından sonra ismiyle akla hemen evlerdeki mikrodalga fırınları getiren mikrodalgalar geliyor. Mikrodalga evlerde kullanılmasının yanı sıra uydular ile iletişimde kullanılmaktadır. Benzer şekilde radar teknolojileri de mikrodalgalar kullanılarak geliştirilmiştir. Mikrodalgaların sonundan görünür bölgenin düşük enerjili kısmına kadarki alanında ise kızılötesi vardır. Kızılötesi elektromanyetik dalgalar atmosferde bulunan karbondioksit ve su molekülleri tarafından yakalanmaktadır. Bu da atmosferin sıcaklığının artmasına sebep olmaktadır. Kızılötesi görüntülemeye sahip teknolojiler bedenimizden ve cisimlerden saçılan kızılötesi ışınları kullanarak görüntüleme yapmaktadır. Kızılötesinden sonra ise yaşamı renkli kılan görünür ışın gelir. 400 ile 750 nanometre arasında dalga boyuna sahip olan bu bölge insan gözünün gördüğü aralıktır. Görünür ışınların en küçük dalga boyuna sahip olan mordan sonra gelen dalgayı ise mor ötesi ışın olarak adlandırıyoruz. Mor ötesi ışınlar 1801 yılında Johann Ritter tarafından Güneşin tayfını incelerken keşfedilmiştir. Ayrıca Güneşin cildimizi bronzlaştırmasının sebebi mor ötesi ışınlardır. Mor ötesinden sonra ise ismini bilinmemesinden alan oldukça yüksek frekansa sahip olan X ışınları geliyor. 0.01 nanometreden küçük dalga boylarını içinde barındıran X ışınları havaalanlarındaki güvenliğin kullandığı cihazlardan kristal yapılarını görüntüleyen yüksek teknoloji ürünlerine kadar pek çok farklı görüntüleme teknolojisinin baş tacıdır. Ve dalga boyu olarak en küçük olanı gama ışınlarındayız. Dalga boyu olarak küçük ancak taşıdığı yüksek enerji bakımından yaşayan hücrelere karşı büyük bir tehdit sağlayan gama ışınları, gıda sterilizasyonundan görüntülemeye kadar pek çok alanda kullanılır diyoruz ve konumuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım bu videoyu izlerken ihtiyaç duyduğunuz elektromanyetik dalgaları biraz daha tanımış oldunuz. İzlediğiniz için teşekkür eder, gama ışınları kadar yüksek enerjili günler dilerim.